2025 yılına girdiğimizden beri üst üste çok fazla gökyüzü olayı denk geldi. Hala daha devam ediyor ancak en önemli dolunaylardan bir tanesi bu yaşayacağımız Akrep Burcu'ndaki dolunay. Hem Mart ayındaki tutulmayı tetikleyecek etkiler bu dolunaya yaklaşan günlerde ortaya çıkacak. Hem de bireysel ve ülke gündemimize göre gerçekten çok hızlı, şaşırtıcı, ani gelişmeleri de önümüze getirebilecek bir dolunay olarak duruyor. Şimdi dolunayı anlatmaya başlamadan önce eğer benimle ilk defa karşılaştıysanız hoş geldiniz kanala. Ben Fulya. Burada her ay gerçekleşecek gökyüzü olaylarını size öncesinde anlatıyorum ki buna göre planınızı, programınızı yapabilin. Kendinizi hazırlayın. Ne, neden oluyor çok daha iyi anlamlandırabilin diye. Instagram'da da aktif paylaşımlarda tabii ki bulunuyorum. Eğer beni takip etmek isterseniz de ya da danışmanlık almak isterseniz şuralara Instagram adresimi sizler için bıraktım. Instagram kullanmayanlar için de mail adresim lumosastroloji@gmail.com. Bu adresten bana şuradan danışmanlık için veya astroloji öğrencisiyseniz herhangi bir konuda derinleşmek ya da daha iyi harita okumak için, yorumlamak için de birebir çalışabiliriz. Bunun için de bana buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu önemli dolunaya bakalım bize 2 hafta içerisinde ne gibi gündemler getirecek. 12 Mayıs Pazartesi saat 19.55'te Akrep Burcu'nun 22. derecesinde Uranüsyen bir dolunay yaşayacağız. Şimdi Uranüs gezegeni çoğunuzun da bildiği gibi böyle sağ solu belli olmayan bir gezegen. Ani ve beklenmedik durum ve gelişmeleri bizim hayatımıza genelde taşır. Daha doğrusu buna çok fazla yol açan bir gezegendir. Eğer Uranüs bir dolunayda aktifse bizler orada çok hızlı ilerleyen ve planlarımızın dışında gerçekleşecek konulara şahit olabiliriz. Bunun illa kötü bir olay olması gerekmiyor. Hani böyle bu şekilde kodlamayın. Haritanıza göre olumlu ya da olumsuz bir etkisi mutlaka olacaktır eğer temas ediyorsa. Tabii ki en büyük etkiyi boğalar, akrepler, aslanlar, kovalar alacak. Özellikle de 22 derece civarında bir gezegeniniz, ayınız, güneşiniz, yükseleniniz varsa çok daha fazla belirgin etkiler alırsınız demektir. Şimdi bu dolunay zamanı yükselende de tabii ki Akrep Burcu olacak. Dolayısıyla Güneş de karşıtlığı, Uranüs'le olan karşıtlığı 7. evden alıyor olacak. Yani bu da demek oluyor ki bazı davalar, bazı ilişkiler, bazı evlilikler, bazı dostluklar aniden başlayabileceği gibi bitebilir de. Hiç beklemediğimiz anda bir kişi hayatımıza girebilir. Uzun süredir rahatsız olduğumuz bir ilişkiden bir anda özgürleşmek isteyebiliriz, bir anda kopabiliriz, bir anda bir olay gelişebilir. Uranüs'te tam karşıtlık yapan bu dolunay hani beklenmedik olayları, sarsıcı hem bireysel hem toplumsal uyanışları getirebilir. Bu dolunayda daha doğrusu böyle sabit burçlarda olan her dolunayda aslında esnek olmamız gerekiyor. Gelişen şartlara karşı yoksa bizler çok fazla üzülüyoruz. Hani esnemediğimiz yerden kırılıyoruz. Bazı olayları böyle göğsümüzde yumuşatmamız gerekiyor. O da bunlardan bir tanesi. Kontrol etmeye çalışmak bizi bu dönemde biraz fazla zorlayacaktır. Derinlerde hangi duygularımız varsa bu dolunayla onlar çok daha fazla net ortaya çıkar. Çünkü Akrep Burcu zaten psikolojiyle ve derin dünyamızla çok fazla alakalı bir burç. Ve bizler buralarda bir arınma, yenilenme yaşayabiliriz. Genel olarak da zaten böyle duygusal açıdan hem de hayatımıza bir arınma dönemine geçiş yapabiliriz. Psikolojik açıdan çok böyle gerçekten derin bir dolunay. Gerçekten akrep enerjisine hakim değilseniz bu kontrol etme arzusu, bu krize çekilme güdüsü, aniden bir şeylerden kopma isteği ya da ya hep ya hiç dürtüsü nereden geliyor diye böyle merak edebilirsiniz. Hiç korkmayın, Akrep dolunayındasınız. Zaten 2 hafta kadar sürecek, hani böyle daha sonrasında kaybolacak bir enerjiden bahsediyorum. En karanlık taraflarınızla yüzleşmeye hazır olun çünkü bu dolunay ışığını çok kuvvetli bir şekilde iç dünyamıza yansıtacak. İçimizdeki böyle en karanlık duygu hangisiyse onu çıkartabilir. Bazı konular hani bizde bıçak gibi kesilebilir. İçimizden bir ses hani bu iş bu şekilde devam etmemeli diyebilir. Bu dönem mümkünse sezgilerinize çok daha fazla güvenmenizi öneririm. Çünkü sezgileriniz zaten 2025 yılı boyunca böyle. Özellikle de Akrep dolunayında çok daha kuvvetli çalışacaktır. O yüzden hisleriniz, sezgileriniz, iç sesiniz sizi zaten doğru olana yöneltecektir. Satürn'den de çok güzel bir destek alacak bu dolunay. O yüzden aslında aniden bir şeye başladığınızda bunun kalıcı olma olasılığı, hatta ay düğümleriyle de çok güzel bir açı yapacağı için hayat yolculuğumuzda, bu seneki yolculuğumuzda yani bize destek verecek kararlar alacağımızı da gösteriyor. Yani bizi geliştirecek, olgunlaştıracak, aydınlatacak, ayağımızı
her halükarda yere sağlam basmamızı sağlayacak, kararlar vermemizi sağlayacak bir dolunaydan bahsediyorum. Tabii bunlar bir anda olacak gibi duruyor. Yani belki aylardır beklediğiniz bir şeyin şimdi sonuçlanacağını görebilirsiniz. Özellikle de 14 Mart'ta bir tutulma yaşadık, 29 Mart'ta bir tutulma yaşadık. Bu tutulmayı tetikleyen bir haftadan geçeceğiz. Yani dolunaya yaklaşan günlerde. O yüzden size tavsiyem, bu dolunayı dinledikten sonra gidip bir Mart ayında yaşadığımız o tutulmaların da etkilerini dinlerseniz, yani yükselen burcunuza olan etkisini dinlerseniz bu videoyu çok daha iyi anlayabilirsiniz. İkisini harmanlamanızı öneririm. Böylece 2 haftanızı çok daha net öngörebilirsiniz. Ben sizler için her iki tutulmayı da aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan da açıp dinleyebilirsiniz. Evet, Akrep Burcu zaten dediğim gibi böyle ölüm ve yeniden doğuşla alakalı olduğu için zaten burada böyle psikolojik derinlikler, krizler, bir şeyleri bitirmek, sadece hani ilişki olarak düşünmeyin bunu. Bir iş de olabilir. Uzun zamandır içinizde kopan, fırtınalar yaratan, hani değişmek istediğiniz bir tarafınız da olabilir. Bir evlilik de olabilir, bir bağımlılık da olabilir ya da herhangi bir şey sizi ilerletmekten eğer alıkoyuyorsa hani bir şeye dur diyebilirsiniz. Dediğim gibi bıçak gibi kesebilirsiniz. Kesinlikle bu dolunay çok büyük bir uyanış getiriyor, farkındalık getiriyor. Şimdi tepeniz bir şeye atarsa, bir kriz çıkarsa bunu daha çok böyle fırsata çevirmeyi becerebilirseniz çok daha olumlu kullanmış olursunuz bu dolunayı. Dolunayın yöneticisi Mars 9. evde konumlandı ve Venüs'te çok güzel bir açı yapıyor. Yani sıcacık, samimi ilişkileri, çok böyle tutkulu aşkları da başlatabilecek bir dolunaydan bahsediyoruz. Artık gökyüzü Mart ayında olduğu gibi değil. Hani o yüzden böyle ilişkilere başlamak için gerçekten güzel dönemlerden geçiyoruz. Bu ilişkiler hem sosyal medya hem uzakta yaşayan kişiler, belki işte yabancı kültürlerden birileri ya da böyle belki seyahatte karşılaştığınız bir kişi de olabilir. İnançlar, uluslararası ilişkiler, yüksek öğretimle alakalı konularda da böyle mücadeleli gündemler ortaya çıkabilir. Ekonomik açıdan baktığımızda finansal piyasalarda ani dalgalanmalara, borsa hareketliliklerine veya ekonomik krizlere ciddi anlamda vurgu yapan bir dolunay. Bir önceki Boğa burcundaki yeni ay da zaten böyle bankalar, para piyasalarıyla alakalıydı. Şimdi bu dolunayda aslında kişisel hayatlarınızda da bir önceki yeni ayda başlattıklarınızın sonuçlarını çok daha rahat alabileceğiniz, bu dolunayla birlikte netleştirebileceğiniz bir dönem. Depremle alakalı da şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Zaten bizler, yani ülkemiz bir deprem ülkesi ve böyle sabit burçlarda stresli dolunaylar olduğu zaman yer sarsıntılarını zaten görüyoruz. Bir önceki Boğa yeni ayında da bunu gördük. Yani Akrep dolunayı da dahil olmak üzere risk hala devam ediyor demektir. Tabii ki şiddetini bilemeyiz. Beklenmedik doğa olaylarını, depremleri, sismik aktiviteleri tetikleyen etkisi bu dolunayda da var demektir. Ancak sadece deprem olacağı anlamına gelmez. Bu sadece bir potansiyel bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dolunayın etkileri sadece 12 Mayıs'ta değil, hemen bir hafta öncesindeki günlerde çok kuvvetli bir şekilde kendini gösterecek. Daha sonrasında bir hafta sonrasında da devam eder ama azalarak bitecektir. Uranüs gezegeni Algol sabit yıldızıyla kavuşumda olduğu için aslında bu toplumsal düzeydeki krizleri, şiddetli olayları ve doğal afetleri elbette tetikliyor. Tekrardan altını çizmek istiyorum. Bu protestolar, halkın özgürlük talebi, Dolunay Türkiye haritasının da 5. evinde gerçekleştiği için hani gençler, çocuklar, kadınlar, sanat, eğlence, bu spekülatif yatırımlarla ilgili beklenmedik inişler, çıkışlar, gelişmeler karşımıza gelebilir. Bu dolunay böyle Türkiye'nin de çok böyle derin bir farkındalık, hani ani toplumsal tepkileri gençler ve kadınlarla ilgili özellikle belki bir kırılma noktasına işaret edebilir. Finansal alanlarda da sarsıntıları, bazı dönüşümleri anlatabilir. Sanatçılar, sporcular açısından da tabii ki böyle. Ani değişimleri, iptalleri, belki işte işten ayrılmalar, çıkartılmalar, çıkışlar da meydana gelebilir. Mart ayıyla bağlantılı konular yine böyle toplumun kesinlikle tepkisini çekecek, isyan ettirecek, böyle sesinin yükselmesine sebep olacak toplumsal bazı çıkışları önümüze net getirebilecek bir dolunay. Belki de sarsıcı, şok edici diyoruz ama hani bu depremin haricinde ya da bir finansal şokları, ekonomik dengesizlikleri çok yukarı çıkartan, hani para, borç, alacak, verecek gibi, vergi gibi işte konularda belki halkın üzerinde baskıyı çok daha fazla artırabilecek şeyler olabilir. Vergiyle alakalı işte belki düzenlemeler yapılacaktır. Para piyasalarında çok ani hareketlerin olabileceğini bu haftalarda görebiliriz. Sert kararlar verilebilir. Çünkü finansal konularla direkt olarak bağlantısı olan bir dolunaydan bahsediyoruz ve özgürleşmek isteyen bir ruh halinde olacağız. Yani bu değişim tabii ki sancılı olabilir. 2025'e girdiğimizden beri
Etkileri hepimiz zaten görüyoruz. Her ayda anlattığımız tema farklı olsa da aslında 2025 yılı değişimin ilk adımının çok belirgin olduğu bir sene. Fakat bu dolunaydan sonra gittikçe böyle sular biraz daha durulacak gibi duruyor. Yani bazı noktalarda durulmaya başlayabilir. Ama bu dolunayın Mart ayıyla özellikle çok büyük bir bağlantısı olduğunu yeniden vurgulamak istiyorum, altını çiziyorum. Şimdi geçelim bakalım yükselen burçlar kısmında sizleri neler bekliyor? Koçlarla başlıyorum. Koç ve yükselen koçlar 12 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Akrep Dolunayı sizlerin 8. evinde meydana gelecek. Şimdi anlatacaklarım çok genel etkilerdir. Tabii ki sizin şahsi haritanıza göre bu dolunayın temas ettiği yerlere göre farklı farklı etkiler de alabilirsiniz. Dolunayın geçerli olduğu bu 2 haftalık süreç içerisinde bazı krizler deneyimleyebilirsiniz. Dönüşümler, borçlar, miraslar, alacak verecek meseleleri, psikolojinizle alakalı konular gündeme gelebilir. Dolunayla beraber aslında geçmişten gelen bir borcunuzu kapatabilirsiniz. Bir bankayla olan borcunuzu belki yapılandırabilirsiniz, ödeyebilirsiniz. Genel olarak ödemeler, finansal konular, krediler, ortaklı kazançlarla alakalı hızlı gelişmeler olabilir. Bir partneriniz varsa, bir eşiniz varsa onun maddi konumları, durumları ile alakalı yeni gelişmeler yaşanabilir. Bir taraftan da içsel olarak gerçekten çok büyük bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. İçinizde aslında bastırdığınız bazı korkularınız, kaygılarınız varsa bunlarla alakalı bir şeyler ortaya çıkabilir. Bu arada çocuklar, işte aşk, ilişkiler, işte kendi yetenekleriniz, kendinizi hayat sahnesinde görmenizle alakalı bazı yeni gelişmeler ortaya çıkabilir. Yaşadığınız bazı kaygıların, korkuların nedenlerini çok daha derinden anladığınız bir süreçten geçebilirsiniz. Tabii ki bir şeyleri kontrol etme ihtiyacında olabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz anda bir gelişme, kendi değerinizle alakalı bir uyanış, bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Sizi hem maddi açıdan hem ruhsal açıdan bu dolunay aslında etkiliyor. Biraz daha böyle esnek olmanızda fayda var diyor bu dönemler size. Tabii ki rüyalarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Terapiye başlamak isterseniz güzel bir zaman. Eğer sezgilerinize kulak verirseniz, bu dönem buna göre hareket ederseniz çok daha fayda sağlayabilirsiniz. Bunun için çok güzel zamanlardır. Genel olarak finansal konularla alakalı uzun süredir beklediğiniz belki de Mart ayından beri süregelen bir konu netleşebilir, sonuçlanabilir. Bir ortaklığınız varsa bu hangi yöne doğru gidiyor bunu görebilirsiniz. Umarım sizler için farkındalığı yüksek, son dönemlere göre biraz daha böyle krizli olsa da yenilikçi hem kendinize hem hayata farklı pencereden de bakabilmenize yol açacak uyanışlar getirir. Keyifli bir dolunay olur umarım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Boğa ve yükselen boğalar 12 Mayıs'ta gerçekleşecek olan dolunay sizin 7. evinizde meydana gelecek. Şimdi anlatacaklarım tabii ki çok genel etkilerdir. Dolunayın sizin haritanızda temas ettiği başka yerlere göre farklı farklı etkiler de mutlaka alırsınız. Bunu da lütfen unutmayınız. Şimdi dolunayda en çok etkilenecek burçlardan bir tanesi siz oluyorsunuz. Çünkü sizin haritanızda köşe dediğimiz, yani her şeyin daha görünür olduğu bir evde meydana gelecek bu dolunay. Yani bir şeyler çok daha belirgin oluyor. Tamamen odak noktanız ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, dostluklar, danışmanlıklar, hep böyle genel çerçevede bunlar üzerinde durabilirsiniz. 1-2 haftanız bunlarla beraber geçebilir. Tabii ki Uranüs de sizin yükselen evinizde olduğu için burada bazı ilişkilerinizde çok hızlı bitişler kadar başlangıçlar da olabilir. Bu arada bir arınma, yakın çevrenizden de olabilir. Belki biten bir evliliğiniz var ve bunu gerçekten sonlandırmak istiyorsunuz, tamamen bitirmek istiyorsunuz ya da bir ilişkiniz ya da bir dostluğunuz bir şekilde sizin ciddi anlamda uyanış sürecinize denk gelebilir. Özgürlüğünüzü ele almak isteyebilirsiniz. Yani ikili ilişkilerle alakalı konularda bir farkındalık gelişebilir. Eğer bekarsanız tabii ki aniden karşınıza çıkabilecek birilerini, aniden hayatınıza giren birini getirebilir. Duygusal anlamda çok yoğun hissettiğiniz bir dönemden geçebilirsiniz. Ve hukuksal konularda da uzun süredir netleşmesini beklediğiniz bir konu varsa bu dolunayla beraber netleşebilir. Özellikle Mart ayına şöyle bir bakın derim. Bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Belki bu yolculuk bir partnerle olabilir, bir dostunuz da olabilir. Ani bir seyahat gelişebilir. Ailevi konularda da bu dönem hani aile ilişkilerinizde, aile içerisinde bazı konular belki yer değişimine, işte taşınmaya bağlı olarak bir takım gündemleriniz olabilir. Umarım sizler için de çok keyifli bir dolunay süreci geçer. Yenilikçi, farkındalığı yüksek ve değişken koşullara karşı da daha esnek olduğunuz bir zamandan geçebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Çok mutlu olurum. Hoşçakalın. İkizler ve yükselen ikizler 12 Mayıs'ta gerçekleşecek olan dolunay sizlerin 6. evinde meydana geliyor. O tarafı aydınlatıyor. Şimdi bahsedeceklerim tabii ki çok çok genel etkilerdir. Sizin şahsi haritanıza göre başka yerlere temas etmesi sonucunda farklı etkiler de mutlaka alırsınız. Şimdi bu 6. evle alakalı konuların netleşebileceğini gösteriyor. Günlük yaşamınızda böyle çalışma düzeninizde
belki iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde ya da iş arkadaşlarınızda ya da sağlığınızla alakalı hatta varsa ev hayvanlarınızla alakalı bir süreç, daha doğrusu 2 haftalık süreçten bahsediyorum. Dolunayla beraber bir iş düzeninizi belki sonlandırabilirsiniz. Bir projenizi sonlandırabilirsiniz. Çalışma alanınızda, çalışma yerinizde çok ani böyle değişimler olabilir. Bunlar tabii ki sizin bir çalışma arkadaşınızın değişmesi de olabilir. Ya da işten çıkanlar, aslarınız, üstlerinizle alakalı bazı değişimler de olabilir. İş ortamınızda böyle bazı sürpriz gelişmelerin olabileceğini söyleyebilirim. Hatta bazı kişilerle de yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Sağlığınızla alakalı da özellikle hani sinir sisteminize, cildinize, işte belki üreme organları ya da böyle stres kaynaklı bazı şikayetleriniz bu dönemde ortaya çıkabilir. Kontrolleriniz varsa da lütfen aksatmayın diyebilirim. Yani ihmal etmeyin. Aynı zamanda bir rahatsız olduğunuz bir alışkanlığınız vardır. Hani bağımlısınızdır vesaire. Bir şeylere bağımlısınızdır. Bunu bırakmak isteyebilirsiniz. Hatta sizler zaten diyet yapmak isterseniz aslında mesela sigarayı bırakmak gibi şeyler ya da böyle sağlığınızla alakalı bundan sonra verdiğiniz bazı kararlar vardır. Hani şuna dikkat edeceğim diyorsunuzdur. Bu noktada aslında en çok size yarayabilecek bir dolunaydan bahsediyorum. Bu günleri kullanabilirsiniz. Dolunaydan sonraki günleri kullanabilirsiniz. Sürpriz bir şekilde ev hayvanını belki sahiplenebilirsiniz. Dediğim gibi lütfen hani sahiplenin, satın almayın. Hepsi zaten aynı sevgiye ve ilgiye muhtaç, aynı şekilde size verecektir diye düşünüyorum. Sağlığınız da genel olarak böyle rutinlerinizde olduğu gibi bir arınma, temizlenme dönemindesiniz gibi düşünebilirsiniz. Bir taraftan da böyle çok aslında aydınlatıcı bir süreç diyebilirim. İşle alakalı böyle derin araştırmalar da yapabilirsiniz ve bazı anlaşmalar, sözleşmeler de bu dolunayla birlikte size gelebilir. Umarım sizin için de böyle hani korktuğunuz bazı şeylerin dönüştüğü bir süreçten geçersiniz. Günlük hayatınızı düzene ve rutine sokmak için böyle sağlam adımlar attığınız, belki değişimler yaptığınız bir dolunay süreci geçirirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Şimdilik hoşça kalın. Yengeç ve yükselen yengeçler 12 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Dolunay sizlerin 5. evinde meydana gelecek. Şimdi bunlar tabii ki yani bahsedeceklerim çok genel etkilerdir. Sizin şahsi haritanıza göre farklı yerlere temas sonucunda başka etkiler de alabilirsiniz. 5. ev tabii ki aşk hayatınız, ilişkiler, çocuklar, hobileriniz, yaratıcılığınız ya da sizin sahnede olmanız, hayatı deneyimlemenizle alakalı temaları barındırıyor. Demek ki bu konularla alakalı hareketli olacağınız zamanlardan geçiyorsunuz. Şimdi Uranüs'ün etkisiyle beraber de belki bir flörtünüz vardır. Hani biriyle görüşüyorsunuzdur. Bunlarla alakalı çok keskin netlikler olabilir. Yani aniden başlayabilirsiniz de aniden bir şeyi bitirebilirsiniz de. Yani sürpriz bir şeyler var burada. Tabii ki duygusal konularda böyle çok da ani hani kararlar almamak gerekiyor aslında. Çünkü bir anda böyle hani tepemiz bir şeye atabilir. Bu anlamda da biraz hani dikkatli olalım derim. Çok fazla derin duygularımız olacak. Ancak uzaklardan biriyle böyle kalıcı bir bağ da kurabilirsiniz, derinleşebilirsiniz de borsa, işte yatırımlar ya da böyle finansal konularla ilgili ani iniş çıkışlar, belki işte yatırım yaptığınız bir konuyla alakalı da bir çalkantının olması hani sizi çok etkileyebilir. Yurt dışı, yabancılarla işte işler, akademik işler, eğitimle bağlantılı konularda kalıcı adımlar da atabilirsiniz. Yani sizin bir hobiniz olan bir şeye, belki bir eğitime başlamak da isteyebilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda ya da çocuk sahibi olmak isteyenler için de belki sürpriz bir haber gelebilir. Yani sürpriz bir hamilelik de olabilir bu tabii ki. Bir taraftan kendi yeteneklerinizi, işte kendi yaratıcılığınızı sahneye koymak, hani kendinizi, yeteneklerinizi sahneye koymak açısından çok güzel. Bir takım harcamalar bunlar için de yapmak isteyebilirsiniz. Tabii ki çok daha hani böyle pozitif anlamda etkileyebileceği için sizi bu dolunay, hani içgüdünüze, işte sezgilerinize, bunlara biraz kulak vermenizi tavsiye ederim. Umarım sizin için de hem aşk hem dostluklar hem çocuk konuları işte ya da finansal konularla bağlantılı, belki tatil, işte yeteneklerinizle ilgili böyle hızlı ve güzel gelişmelerin olduğu bir dolunaydan geçersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aslan ve yükselen aslanlar, 12 Mayıs'ta gerçekleşecek olan dolunay sizlerin 4. evinizde meydana gelecek. Şimdi anlatacaklarım tabii ki çok genel etkilerdir. Sizin şahsi haritanıza göre başka yerlere bu dolunayın teması sonucunda farklı etkiler de alırsınız. Bu dolunay sizin dediğim gibi 4. evinizde olduğu için demek ki aileniz, yuvanız, kökleriniz, içsel güvenlik alanlarınız, gayrimenkulle alakalı konular, aile büyüklerinizle ilgili konular gündemde. Tadilat, yer değişimi, taşınmalar, bunlarla ilgili konular yine gündeminizde. Uzun süredir, yani birkaç aydır süregelen evle alakalı belki bir sonuçlanma yaşayabilirsiniz. Yaşam yerinizle ilgili bir konu netleşebilir. Geçici olsa da bir yere gidebilirsiniz. İşinizle bağlantılı bir konudan kaynaklı olarak bir yer değişimi de yapabilirsiniz.
Ev ve aileyle alakalı bir yüzleşme içinde. Yani bir değişiklik yaşanabilir. Belki beklenmedik bir konu gün yüzüne çıkabilir. Ev almak, satmak isteyenler için de aslında çok sürpriz gelişmeler var. Duygusal olarak da geçmişte ailenizde belki bir konu açılabilir, yüzleşebilirsiniz. Derin bir kazı zamanı olabilir. Duygularınızla alakalı da bu ortaya çıkabilir. Ailedeki belki gizli saklı konular da dediğim gibi ortaya çıkabilir. Hem fiziksel hem ruhsal anlamda aslında sizi çok aşağı çekebilecek geçmiş enerjileri bırakmanız gerekiyor da olabilir. Uzaklarda yaşayan ya da uzak mesafeli size olan biriyle birlikte bir birlikteliğe açık olabilirsiniz. Belki sosyal medya üzerinden, belki sizden hani uzak bir şehirde, bir yerde yaşayan biriyle flört yaşamaya uygun dönemlerden de geçiyorsunuz. Bir yer değişimi yapacak da olabilirsiniz. Sadece bunun için tabii ki ikili ilişkilerde, dostluklarda ya da ortak ilişkilerle bağlantılı bazı konularda da bir baskı görebilirsiniz, baskı hissedebilirsiniz üzerinizde. Ancak bu dönem aldığınız kararlar, attığınız adımlar da kalıcı olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Başak ve yükselen Başaklar 12 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Dolunay sizlerin 3. evinde meydana gelecek. Şimdi anlatacaklarım çok genel etkilerdir. Tabii ki kendi şahsi haritanıza göre başka etkiler de alırsınız. Bu Dolunay'ın temas ettiği yerler önemli olacak tabii ki. 3. ev en yakınınız, kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınızla ilgili bunlarla bağlantılı bir gündeminiz var demektir. Onların hayatında çok önemli gelişen olaylara tabii ki sizler şahit olabilirsiniz. Bazı sözleşmeler, anlaşmalar bu dönemlerde aniden iptal olabilir, bitebilir. Uzaklardan bir kişiyle bir fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Bu dönem böyle çok derin düşünceler, tabii ki bu derin düşüncelere dalabilirsiniz. Kendinizle zihninizde bir şeylerle yüzleşebilirsiniz. Bu dolunayla birlikte bir eğitim tamamlanabilir ya da yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme de tabii ki yapılabilir. İletişim alanınız oldukça aktif olduğu için yani zihniniz, fikirlerinizde bir değişim olmaya başlayabilir. Kendinizde hani bazı kırılmalar yaşayabilirsiniz düşüncelerinizde. Bambaşka bir bakış açısıyla hayata bakmaya başlayabilirsiniz. Tabii ki bu size yazmak, konuşmak ya da bir şeyler üretmek için ilham verecektir. Farklılıklarınızı, orijinal fikirlerinizi ortaya koymanız için destekleniyor olacaksınız. Ancak çok hızlı fikir değişikliklerinden hani çok çevrenizi kırmaktan da biraz geri durmanız iyi olacaktır. Kırıcı olabilirsiniz. Son dakika yolculuklar, son dakika planlar, projeler tabii ki bir yön değişimine gidebilirsiniz. Dediğim gibi yakın çevrenizin de hayatında bazı değişimlerin olduğunu görebilirsiniz. Sizin için Mart ayının hani bazı kısımlarını hatırlatacak bir hafta olabilir. 14 Mart tutulmasını yeniden dinlemenizi öneririm. Özellikle yükselen burcunuza göre olan kısmını. Umarım farkındalıklarla dolu, kafanızda netleşmelerin olduğu bir süreçten geçersiniz. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Lütfen kanala abone olmayı da unutmayın. Çok mutlu olurum. Hoşça kalın. Terazi ve yükselen teraziler 12 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Akrep Dolunay'ı sizlerin 2. evinde meydana gelecek. Şimdi bunlar çok genel etkilerdir. Tabii ki kendi şahsi haritanıza göre bu Dolunay'ın temas ettiği yerlere göre farklı etkiler de alabilirsiniz. 2. ev yani kendi değeriniz, öz değeriniz, yetenekleriniz, para konuları, kazançlarınız, harcamalarınızla bağlantılı olacak. Şimdi maddi bir konunun netleştiği bir süreçten geçebilirsiniz. Bir paranın aniden sizden çıkması ya da hiç beklemediğiniz bir şekilde bir para girişi de olabilir tabii ki. Bir harcamaya daha doğrusu burada bir işaret ediyor. Parasal konularla ilgili çok böyle sürprizli gelişmeler var demektir burada. Bu sizin kendi yeteneklerinizle bağlantılı da olabilir. Ortaklığı ya da işte ailenizin paylaşımlı paraları, bağlantıları da olabilir. Neye değer verdiğiniz gerçekten bu dönemde çok önemli. Neye sahip olmak istediğinizin üzerinde çok fazla düşünebilirsiniz, aydınlanabilirsiniz. Kendinizi böyle bir sürece soktuğunuz dönemden de geçebilirsiniz. Kendi değerinizle alakalı, kendinize verdiğiniz kıymetle alakalı da çok böyle derin düşünceler, çok böyle hani derin değerlendirmeler yapıp bazı kaygılarınızı, korkularınızı da dönüştürebilirsiniz aslında. Yani farkındalıklı olacağınız bir dönemden geçiyor olacaksınız sonuçta. Eğer bekarsanız tabii ki aşk, ilişkiler, sosyal çevreden gelebilir. Çok böyle sıcak dostluklar, ortaklıklar bu dönemde kurulabilir. İş veya parasal konularla bağlantılı da yapacağınız anlaşmalar ya da attığınız adımlar da bu dönem çok kalıcı olabilir ve sizi ileriye doğru taşıyacak etkileri getirebilir. Umarım sizin için sürprizli, keyifli ilerler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Çok mutlu olurum. Şimdilik hoşça kalın. Akrep ve yükselen akrepler 12 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Dolunay sizlerin tabii ki 1. evinde yani yükselen evinizde gerçekleşecek. Bu da demek oluyor ki sizler sahnedesiniz. Sahne sizin, sizin kararlarınız, sizin planlarınız, sizin ilişkileriniz, ortaklıklarınız, dostluklarınız, hayatınızla ilgili aslında çok önemli kararlar alacağınız 1-2 haftadan geçiyor olacaksınız. Fiziksel görüntünüzde, duruşunuzda, hayattaki yönünüzde, işte kişisel kararlarınızla alakalı güçlü etkiler aldığınız, aydınlandığınız farkındalıklara ulaştığınız
ulaştığınız bir dolunaydan geçebilirsiniz. Hayatınızda gerçekten çok büyük değişimler olabilir bu süreçte. Bazı korkularınız ya da kaygılarınız varsa hani onlarla yüzleşebilirsiniz. Bazı şeyleri gerçekten de geride bırakabilirsiniz. Özgürleşebilirsiniz ama bir krizden sonra da olabilir. Özellikle de ikili ilişkiler, ortaklıklar, dostluklar, kendinizle alakalı olan bazı bağımlılıklarınızda belki zorlanabilirsiniz ama bir bitiş, bir tamamlanma yaşanabilir de. Fakat bu sürecin sizi gerçekten özgürleştirebileceğini düşünüyorum. Belki de kendinizde alakalı bir konuda özgürleşeceksiniz. Bir şekilde, güçlü bir şekilde yolunuza devam edebileceksinizdir. Bedeninize, sağlığınıza bu dönem çok daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. Dış görüntünüzde belki bir değişiklik yapıyorsunuz, imaj değişimine gidiyorsunuz. Çok radikal bir değişim yapabilirsiniz. Sezgileriniz çok çok daha kuvvetli olacak. Lütfen iç sesinizi, sezgilerinizi bu dönem dinleyin. Bazı şeyleri akışına bırakmak bu dolunayla beraber çok daha iyi olacaktır. Buna emin olun. Çünkü esneyemediğimiz noktada hayat bizi aniden başka bir yere savurabilir. Aslında böyle hani aşka, ilişkilere dair böyle çok sürpriz başlangıçlar ya da bitişleri de tetikleyebilecek bir dolunay. İşinizle alakalı da böyle çok tatlı gelişmeler kaydedebilirsiniz. Bu dönem attığınız adımlarda kalıcılık etkisi var. Tabii ki aşk ilişkiler kısmından daha çok sizi olgunlaştıran, daha çok böyle ayakları yere sağlam basmanızı sağlayan kişilerle, konularla bir araya gelebilirsiniz. Korkularınızı bırakma zamanı ve dönüşümünüze izin vermeniz gereken çok değerli, çok önemli ve gerçekten de farkındalığınızın yüksek olması gereken, yani biraz algılarınızı açmanız gereken bir dönem. Sizler çok aslında güçlüsünüz, dayanıklısınız. Dolayısıyla bu dolunayda sizi karşınızdaki kişiyle birlikte dönüştürecek bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Emin olun ne oluyorsa zaten sizin hayrınıza olacaktır. Dediğim gibi bazı bitişler kadar bazı başlangıçlarda bu dolunayın yani 2 haftanın içerisinde var. Umarım çok sürprizli, güzel başlangıçları tetikleyen bir dolunay olur sizler için. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Şimdilik hoşça kalın. Yay ve yükselen yaylar 12 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Dolunay sizlerin 12. evinizde, yani hiç görmediğiniz arka planda bir evinizde gerçekleşiyor. Hepimizin haritasında bu Dolunay tabii ki başka yerlere temas edecek. Yani sizin şahsi haritanıza göre de bu Dolunay'ın başka etkileri de olabilir. Şimdiki anlatacaklarım genel etkilerdir. Şimdi 12. ev kaygılar, korkular, gizli konular, bilinçaltı, ruhsal anlamda temizlenme, arınma zamanında olduğunuzu gösteriyor. Eğer gizli saklı kalmış bazı konularınız varsa bunlar zaten önünüze düşecektir, önünüze gelecektir. Yani pek de böyle gizli saklı bir şeyler kalmayacaktır zaten hayatınızda. Bu 2 haftayı iyice gözlemleyin, öğrenirsiniz mutlaka bir şeyler. Sağlık açısından tabii ki bu dönem böyle doktorluk işleriniz varsa lütfen aksatmayın. Aynı zamanda biraz da böyle hani uyku düzeninizde bozulmalar olabilir. Hani korkular, kaygılar yüzeye çıkabilir bu dönemde. Ciddi anlamda tetiklenebilirsiniz. Özellikle geçmişten gelen bazı konularla yüzleşmeler tabii ki yaşanabilir. Hani günlük hayatınızda da, sağlık düzeninizde de bir değişimi aniden ve hızlı bir şekilde yapmak isteyebilirsiniz. Ben şöyle besleneceğim. Ben bu sporu artık hayatıma dahil edeceğim. Şu kontrollerime bir gideyim, işte şöyle bir ruhsal çalışma alayım, fiziksel olarak kendime şöyle bakayım gibi artık rotanızı keskin bir şekilde değiştireceğiniz ve farklı bir yol izleyeceğiniz belki bir dönemden geçebilirsiniz. Bu kaygılarınız, korkularınızla alakalı da belki de bir şeyleri bırakmanız gereken bir dönem sizi hafifletecektir diye düşünüyorum. Şifa çalışmaları, meditasyonlar, biraz kendi kendinize kalmak, kendi iç dünyanıza, derin dünyanıza dalmak isteyebilirsiniz. Dönüşmek için aslında belki bir konu vardır, belki onunla ilgili dönüşeceksinizdir. Bu dolunay sizi çok destekliyor, onu söyleyebilirim. Korkularınızdan kaçmayın, yüzleşin, iyileşebileceğiniz ya da belki de daha iyiye şahit olabileceğiniz günler gelebilir. Başka videolarda görüşmek üzere. Umarım çok keyifli geçer sizin için de. Şimdilik hoşça kalın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Oğlak ve yükselen Oğlaklar 12 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Dolunay sizlerin 11. evinde meydana gelecek. Şimdi anlatacaklarım tabii çok genel etkilerdir. Sizin şahsi haritanıza göre başka etkiler de alırsınız. Şimdi 11. ev tabii ki arkadaşlıklarınız, sosyal çevreniz, dostluklarınız, geleceğe dair planlarınız, projeleriniz, hedeflerinizle bağlantılı, daha doğrusu kazançlarınızla da ilgili bir ev. Uzun zamandır bitirmek istediğiniz, artık size hizmet etmeyen bazı dostluklarınızı bitirebilirsiniz. Belki bir gruptan, belki bir topluluktan ayrılmak isteyebilirsiniz. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız belki de bir grup
projeniz vardı vesaire. Bundan da böyle bir ayrılmak, kopmak isteyebilirsiniz. Tabii ki Uranüs etkisinden kaynaklı olarak bu etkilerin çok böyle hızlı gelişmelerle önünüze gelebileceğini düşünüyorum. Size faydası olmayan kişileri geleceğinize taşımak istemediğiniz kişileri bu dönem böyle hani temizleyebilirsiniz, arınabilirsiniz. Aşkta, ilişkilerde çok hızlı gelişmeler, çok ani gelişmeler olabilir. Hiç beklemediğiniz bir kişiden bir dönüş alabilirsiniz. Dostluklar, arkadaşlıklarınızda da çok fazla bir sorgulamaya girebilirsiniz. Geleceğinizle alakalı bazı kararlar verebilirsiniz. Bu kararlarınız belli ki çok keskin olacak. Aldığınız kararlar tabii ki kalıcı da olabilir. Başlattığınız ilişkiler de kalıcı olabilir ilginç bir şekilde. Bitirdiğiniz dostluklar da hani tamamen bitebilir. Her ne kadar akrep dolunayı olsa da bazı uyanışları hani dostluklarda, ilişkilerde yaşayacak olsanız da derinleşebileceğiniz, çok da sosyal olabileceğiniz bir 2 haftadan geçiyor olacaksınız. Umarım böyle aydınlandığınız, sürpriz başlangıçlar veya tamamlanmalar yaşadığınız bir zamandan geçersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kova ve yükselen kovalar 12 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Dolunay sizlerin 10. evinde meydana geliyor. Şimdi bunlar çok genel etkilerdir. Sizin şahsi haritanıza göre başka etkiler de alabilirsiniz. Bu dolunayın temas ettiği yerlere göre diyebilirim. Şimdi 10. ev tabii ki toplumsal statü, imajınız, kariyerinizle alakalı. Demek ki iş hayatınızda belki de bazı konularda sona yaklaşmış olabilirsiniz bir konuda. Bir karar verme aşamasında olabilirsiniz ve sürpriz bir şekilde bir konu gelişebilir. Bazı otorite figürler, patronlar ya da işte işinizle bağlantılı kişilerle ya da ailenizle alakalı bir gündem çok ani bir şekilde gelişebilir. Belki aniden işten ayrılabilirsiniz, aniden terfi edebilirsiniz, aniden bir yön değişimine, plan değişimine gidebilirsiniz bu süreçte. Her ne olursa olsun toplum önünde çok daha fazla görüneceğiniz bir süreçten geçebilirsiniz. Sizi biraz daha toplum önünde görünür kılacaktır. Kendi konfor alanınızdan çıkmanız için de sizi bu dolunay zorlayabilir. İşiniz, kariyeriniz, parasal konularınızla bağlantılı her ne gelişme oluyorsa burada demek ki kalıcı olabilecek etkiler var demektir. Kendi aile hayatınız, özel hayatınız veya işte kariyer arasındaki bir dengeyi kurmanız gerekecek. Çünkü burada esneyemediğiniz noktada çok büyük kırılmalar yaşayabilirsiniz. O yüzden esnek olmakta fayda var. Dürtüsellikten ziyade stratejik ilerlemeniz gerekiyor. Artık yolunda gitmeyen belki bir evliliğiniz vardır ya da yolunda gitmeyen kariyerinizle bağlantılı bir konu vardır. Bunu hani kestirip atmak, işte sonlandırmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Umarım sizler için de çok keyifli geçer. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Balık ve yükselen balıklar 12 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Dolunay sizlerin 9. evinde meydana gelecek. Şimdi öncelikle bunlar çok genel etkilerdir. Sizin şahsi haritanıza göre başka etkiler de alabilirsiniz. Bu Dolunay'ın temas ettiği yerlere göre. Şimdi 9. ev, yurt dışı, seyahatler, hukuksal konular, inançlar, eğitim, akademik işler, dünya görüşünüz, bunlarla ilgili hızlı gelişmelerin olduğu, aydınlandığınız bir süreçten geçebilirsiniz. Yayıncılık, işte sosyal medya işleri açısından daha görünür olduğunuz bir süreçten de geçebilirsiniz. Hayatla alakalı böyle anlam arayışınız çok daha fazla derinleşebilir. İnançlarınızı sorgulayabilirsiniz. Bazı kalıpları sorgulayabilirsiniz. Bir şeylerle yüzleşebilirsiniz. Uzak akrabalarınızla alakalı duyduğunuz bazı konular sizi şaşırtabilir. Belki bir zihinsel olarak böyle hani ya da onların hayatındaki böyle çok hızlı gelişmelere gerçekten şok olabilirsiniz. Bazılarınız da yurt dışı bağlantılı işler kadar yurt dışına çıkmak ya da başvurular, vizeler bunlarla alakalı bir aksiyona geçmek de isteyebilir. Bunlarla ilgili bir sonuçlanma da alabilirsiniz. Eğitim almak isteyebilirsiniz tabii ki. Hatta bunun için bazı harcamalar da yapabilirsiniz. Özellikle bu 2 hafta içerisinde. Ruhunuzu, hayata bakış açınızı büyüten şeylere yönelmek de isteyebilirsiniz. Çok ani bir hani seyahatiniz de çıkabilir. Hadi aldım biletimi gittim gibi. Hani bazı planlarınız da beklenmedik şekilde de gelişebilir. Umarım sizler için de çok keyifli bir dolunay olur. Dolunayı anlamak için aslında bu Mart ayındaki yaşadığımız 14 Mart'taki tutulmayı özellikle sizin dinlemenizi tekrardan tavsiye ediyorum. Çünkü tetikleyiciler var bu haftalarda. İkisini harmanlayıp bu dolunayla ilgili nasıl bir sonuç alabilirsiniz daha iyi öngörebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı da unutmayın. Çok mutlu olurum. Şimdilik hoşça kalın.